Osmanlı Taht Oyunları 3 Düzmece Mustafa Çelebi Sultan Mehmet, Anadolu ve Rumeli'deki kardeşlerini yok ederek devleti iç savaştan çıkarmaya muvaffak olmuştu. Ülkeyi tekrar organize etmeye geçtiği bu süreçte bir anda taht için bir aday daha ortaya çıkmıştı. Kardeşi Çelebi Mustafa. Çelebi Mustafa, Timur'un yanında esir olarak Semerkant'a gitmişti. Sultan Mehmet'in Osmanlı'yı tekrar bir güç haline getirmesi üzerine Timur'un oğlu Şahruh, Şehzade Mustafa'yı serbest bırakarak Osmanlı'nın başına ağrıtmak istedi. Şehzade Mustafa başta Karamanoğullarının yanına geldi. Ardından Sinop hakimi İsfendiyar Bey'in yanına gitti. İsfendiyar Bey, Musa Çelebi olayında olduğu gibi Mustafa'yı Ağustos 1415'te Eflak'a yolladı. Eflak kralı Mircea bu ufak ittifaka dahil olup Mustafa'yı topraklarına kabul etti. Mustafa Çelebi Eflak'a geçtikten sonra taraftar toplamak maksadıyla Rumeli uç beyleriyle görüşmeler yaptı. 1. Mehmet tarafından Nibolu Sancak Bey yapılan eski İzmir hakimi Cüneyt Bey ona katılma kararı aldı. Musa Çelebi'nin kaz askeri Şeyh Bedrettin de Mustafa'ya destek vermek amacıyla Eflak'tan Bulgaristan'a inerek isyan için müritlerini örgütlemeye başladı. 1416 sonbaharında şehzadenin harekete geçmesi için tüm koşullar sağlanmıştı. Ekim 1416'da yanında Cüneyt Bey ve Eflak kuvvetleriyle Tuna'yı geçen şehzade yağma yapmaya başladı. Durumu haber alan Sultan Mehmet'in bir şey yapması gerekiyordu. Uzun yıllar savaşmış, kılıcının kuvvetiyle babasının tahtını almıştı. Bu kadar kan ve para dökmüştü. Bunun mükafatı tahtı kaybetmek mi olacaktı? Bu olamazdı. Derhal harekete geçti. Teselya tarafına doğru yönelen kardeşini takibe başladı. Yapılan savaşta sultan kardeşini zorlanmadan yendi. Şehzade Bizans toprağı olan Selanik'e sığındı. Şehir kapılarına gelip kuşatma eylemine girişen sultan, kardeşinin öldüğünü, ellerindeki kişinin sahte, Düzmece Mustafa olduğunu ve kendisine teslim edilmesini istedi. Tarihçilerin ifadesiyle sultan ve Osmanlı kaynakları saltanat davası güdemesin diye gerçekte Yıldırım'ın oğlu olan Mustafa'ya Düzmece demişler. Bizans İmparatoru II. Manuel, kişinin siyasi sığınmacı olduğunu ve teslim edilemeyeceğini söyledi. Çelebi Mehmet, Şeyh Bedrettin ayaklanmasını bastırmak zorunda olduğundan kısa süreliğine oradan ayrıldı. Ama Aralık 1416'da tekrar şehri kuşatmak için geri geldi. Bunun üzerine Osmanlı ve Doğu Roma bir anlaşmaya vardı. Bizans, Sultan Mehmet hayatta olduğu sürece Mustafa ve Cüneyd'i tutsak edecek, karşılığında da Osmanlı Bizans'a yıllık 300.000 akçe verecekti. Tarafların anlaşması üzerine Şehzade Limni adasında gözhapsine gönderildi. Taht oyununa şimdilik bir ara verilmişti. Yaşlı Tilki ve Genç Kurt. 1421 yılında Çelebi Mehmet vefat etmiş, bu ölüm herkesten saklanırken padişahın 17 yaşındaki oğlu Murat Bursa'ya gelip tahta oturmuştu. Aslında ölen sultanın son bir planı vardı. Murat'ın Mustafa, Yusuf ve Mahmut adında sırasıyla 12, 8 ve 7 yaşlarında kardeşleri mevcuttu. Buna göre Murat Edirne'de sultan olacak, Mustafa Anadolu'ya hakim olacak, diğer iki oğul da Bizans'a rehine olarak verilecekti. Böylece yeni bir iç savaş çıkmayacaktı. Ama usta devlet adamı Vezir-i Azam Beyazıt Paşa devleti bölmeyerek bunu uygulamaya sokmadı. Küçük şehzadeleri teslim almaya gelen Bizanslıları geri yolladı. Bizans da bunun üzerine kendisine toprak vaat eden Şehzade Mustafa'yı Gelibolu'ya çıkarttı. Savaş baltaları gömüldükleri yerden çıkarılacağı benziyordu. II. Manuel Mustafa'yı meşru sultan olarak tanıdı. Sadece Bizans değil, Anadolu da Murat'a karşı ayaklanmıştı. Germiyan ve Karamanoğulları Hamit ilinde Sancak Bey olan Murat'ın kardeşi Mustafa'yı desteklemeye karar verdi. Batı Anadolu beylikleri ve İsfendiyar Bey de Osmanlı aleyhine faaliyetlere başladı. II. Murat amcasına karşı taht mücadelesinde olduğundan bu değişiklikleri kabullenmek zorunda kaldı. Rumeli'deki beyler tüy bitmemiş II. Murat'a karşı Yıldırım Han'ın oğlu Mustafa'nın yanında yer aldı. Bu halde Mustafa Edirne'ye vardı. İzmiroğlu Cüneyt de Gelibolu'yu alıp ona katıldı. Bizans anlaşma gereği Gelibolu'yu kendisine istedi. Ama şehzade sonra bakarız diye işi geçiştirdi. Bu olay Bizans'ın hoşuna gitmemişti. II. Murat Beyazıt Paşa'yı amcasının üzerine yolladı. İki rakip Sazlıdere'de karşı karşıya geldi. Lakin paşanın kuvvetleri karşı tarafa geçince yakalandı ve idam edildi. Fetret devrinin büyük paşası tarih sahnesine elveda demişti. Rumeli ve donanma Mustafa'nın elindeydi. Murat ise Kapıkulları ve merkezdeki paşalarla beraber dezavantajlı konumdaydı. Anadolu beyleri de isyan halindeydi. Müttefik arayan Murat, Yeni Foça podestası Giovanni Adorno'dan borçlarının silinmesi karşılığında gemi desteği almayı başardı. Bu sultanın çok işine yarayacaktı. Mustafa Çelebi, Ocak 1422'de 12.000 sipahi ve 5.000 piyade ile Anadolu'ya geçti. Bursa yolunu kapatmak için Ulubat Gölü gideyeninin üzerindeki köprü yıktırıldı.
Mustafa suyun batısında, Murat ise doğusunda kamp kurmuştu. Rakibin güçlü olduğunu bilen genç sultan hemen farklı yollara başvurdu. Cüneyt Bey'e Aydın Beyliğini vaat ederek meydandan uzaklaştırdı. Mihaloğlu Mehmet Bey'i de karşıdaki beyleri kendi tarafına çekmek için yolladı. Hacı İvaz Paşa'ya da Mustafa Çelebi'ye bir mektup yazmasını söyledi. Mektupta paşa, herkes taraf değiştirdi. Sabah olduğunda yanında kimseyi bulamayacaksın diyerek muhatabının kalbine şüphe düşürdü. Mustafa, Bizans'ın deniz desteğini çekeceğinden de korktuğu için derhal geri Rumeli'ye döndü. Halbuki o sıralarda Bizans, Mustafa'ya desteğe devam kararı almıştı. Sabah olduğunda Rumeli beyleri taraf değiştirmiş, Mustafa ortadan kaybolmuş, sadece Azaplar karargahta duruyordu. Murat'ın Yeniçerileri karşıya geçip piyadelerin hepsini kılıçtan geçirdi. Amcasını takip amaçlı Cenevizli Giovanni'nin gemileriyle karşıya geçen 2. Murat Edirne'ye vardı. Eflak'a kaçmakta olan Mustafa ise Kızılcaağaç Yenicesi'nde yakalanarak öldürüldü. Bedeni de Edirne burçlarına asıldı. Halka bu kişinin Yıldırım Han'ın gerçek oğlu olmadığı mesajı verildi. İncir ağacına asılan şehzade. 2. Murat bu olaydan sonra Bizans'ı cezalandırmak için İstanbul'a yürüdü. Haziran 1422 yılında meşhur İstanbul kuşatmalarından birisi daha başlamıştı. 50 günü geçen kuşatma sonuç vermedi. Saldırıların birbirini takip ettiği sırada Bizans bir çıkış yolu aramaya başladı. Karamanoğulları ve Germiyanoğulları yanlarına sultanın 13 yaşına basmış kardeşi Küçük Mustafa'yı alıp Bursa üzerine yürüdü. Murat'ın başı beladan kurtulmuyordu. Amcası Mustafa bitmiş, ufak kardeşi Mustafa başlamıştı. Hem de İstanbul kuşatmasının ortasında. Sultan ablukayı devam ettirecek az sayıda adam bırakıp Edirne'ye döndü. Tabii bu arada Bizans paçayı yine yırtmıştı. İsfendiyar Bey de durumdan istifade Mustafa'ya desteğini açıkladı. Candaroğullarının Balkanlardaki müttefiki Eflak da saldırıya geçti. Yetmezmiş gibi Macaristan ve Venedik'te ittifaka dahil oldu. Aslında Küçük Mustafa vakası 2. Murat'a yapılan genel saldırı harekatının bir parçasıydı sadece. Bursa'yı kuşatan Mustafa, 2. Murad'ın gönderdiği Mihaloğlu kuvvetleri karşısında kaçıp İstanbul'a sığındı. İmparator ile görüşerek Silivri'ye geçti. Fakat Rumeli askerleri karşısında tekrar kaçıp Kocaeli'ne gitti. Oradan İzni'ye gelince şehir ona kapılarını açtı. Bursa Ovası'nın bir kısmını da ele geçirdi. Şehzadenin aklını yöneten asıl isim Delası Şaraptar İlyas Bey'di. Sultan Murat gizlice bu kişiyle yazışıp Mustafa'nın Bursa'yı tekrar kuşatmasını engellemesini ve olduğu yerden ayrılmasına izin vermemesini istedi. Karşılığında da Anadolu Beylerbeyliğini kendisine vereceğini ifade etti. Murat da kalkıp Edirne'den Bursa'ya vardı. Önden Mihaloğlu Mehmet'i İzni'yi kuşatmaya yolladı. Karamanoğulları ufak şehzadeyi Konya'ya kaçırmak istediyse de İlyas Bey bir yolunu bulup bunu engelledi. Mihaloğlu İzni'yi kuşattı ve şiddetli çarpışmalar oldu. Bir saldırı hareketi sırasında içeri dalan Mihaloğlu ağır şekilde yaralandı ve ardından vefat etti. Osmanlı'nın namlı Akıncı Bey de burada noktayı koymuş oldu. Büyük gürültü patırtı içinde ele geçen İznik yağmaya uğradı. 2. Murat'la anlaşan Şaraptar İlyas derhal Küçük Şehzade'yi kucağına aldı. Ordunun meşguliyetinden faydalanarak atını 2. Murat'ın ordugahına sürdü. Bu sırada Mustafa, "Behey lala, beni niçin tutarsın?" diye sorunca, "Kardeşine iletürün," dedi. Zavallı Mustafa, "Beni kardeşim iletme, kim kardeşim bana kıyar?" diye yalvardı. Ağladı, sızladı ama sözünü dinletemedi. 2. Murat tahtına göz diken ve başına belalar açan kardeşini 20 Şubat 1423'te cellatların eline teslim etti. Bir rivayete göre şehzade İznik sur kapısında bir incir ağacına asıldı. Kaybeden Mustafa olmuş, Murat ise isyana destek veren Anadolu beylikleriyle kapatılacak bir hesabı olduğunu düşünerek yoluna devam etmişti.